Merhabalar sevgili arkadaşlar, yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar beraberiz. Yeni ay haftasını konuşacağız. 1 Şubat, 6 Şubat haftası 2022. Bakalım sizin için nasıl enerjilerle dolu. Arkadaşlar bu hafta itibariyle 1 Şubat haftası itibariyle Güneş-Uranüs karesiyle başlıyoruz. Güneş-Uranüs karesi biraz zorlayıcı bir etki olacak. Ev ve aile yuva alanınız ve eş alanınız, ortaklık alanınızla alakalı ciddi bir kare yaşayacaksınız. Belki de bu 2020 senesinden bu yana yaşadığınız sıkıntı, Satürn'ün bu eve geçmesiyle, 4. eve geçmesiyle yaşadığınız sıkıntıya bir nokta koyacaksınız. Burada bir terk etme eylemi var. Ya eşten dolayı ya sizden dolayı ya da bazı davranış ve tutumların değişmesiyle alakalı bir enerji söz konusu. Evet, bu biraz zorlayıcı maalesef. Bunu söylemek zorundayım. Ama zorlayıcı ama bu artık bir şeylerin çözülmesi. Çözüm dışında bir çözümün kalmaması. Yani hareket alanımız o kadar kısıtlı ki Satürn'ün burada olmasından dolayı. Yani bazı şeylere mecbur kalıyoruz. Fakat bir şey de yapamıyoruz. Böyle bir durum var. Ama Allah'tan ki 3. eviniz, 5. eviniz, e, onun dışında başka neresi var diyebilirim size. Aslında eşten yana da destekler var. Yani yine de eşle alakalı problemler var ama eğer eşinizle yaşıyorsanız bu problemi, evliliğinizde yaşıyorsanız yine eşiniz bazı şeyleri düzeltmeye gönüllü yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun yanında yakın çevre ve iletişimle alakalı durumlarda bir tıkanıklık yaşadıysanız bunun artık tamamen sizi destekleyen bir duruma dönüşmesiyle sonuçlanacak güzel durumlar var arkadaşlar. Bir de tabii aslında sizin sosyal medyayla ya da iletişimle alakalı ek bir durumunuz varsa, çünkü Merkür de orada, bununla alakalı güzel kazanımlar elde edebilirsiniz parasal anlamda. Şimdi Jüpiter'in de çok güzel etkileri olduğu için belki yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı güzel değerlenmeler söz konusu. Yani elinize para geçebilir arkadaşlar. Neptün de orada biliyorsunuz ve artık Jüpiter'le Neptün yakınlaşmaya başladı. Dolayısıyla hani burada güzel şeyler olabilir parasal anlamda ve borçların ödenmesiyle alakalı belki bir yapılanma durumu olabilir ya da oradaki akış çok tıkanmıştı ve bu akışın artık açılması söz konusu olabilir. Tabii biz bir de desteği soruyoruz biliyorsunuz. Bakalım sizde durumlar nedir? Gerçekten akrepler çok sıkıntılı zamanlardan geçti ve hala da geçiyor. Bakalım deste yükselen akrep burçları için neler söyleyecek? Evet. Evet, aynen de öyle. Çünkü sevgililer kartı ve Tagral'ın burada ters gelmesi. Yani belki de eşle alakalı e, ya da ortaklıkla alakalı bazı sorunlar yaşandı. Evlilikte sıkıntılar var arkadaşlar. Büyük bir üzüntünün kıyısından dönecek görünüyorsunuz. Evet, acı çekiyorsunuz, doğru. Ama hafta sonuna doğru aslında e, daha da sabırsızlanmaya başladığınız zaman zaten ne zaman oluyordu? Hafta sonu oluyor değil mi? Bu geçtiğimiz hafta sonu. Güneş-Uranüs karesi. Orada bazı şeyler artık patlıyor. Ama tam patladığı anda da çok güzel bir şey oluyor. Yani çok sıkıntılı olduğunuz bir konuda size çok güzel haberler geliyor arkadaşlar. Hayır, bir kopma yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Engeller yıkılıyor kesinlikle.
huzurlu bir zaman. Sanki Güney Ay düğümü sizde olmasına rağmen size yönelik olumlu durumlar var. Evet, bazı tartışmalar var. Hatta gelecek bir para var. Bu parayla alakalı belki eşinizle birazcık ters düşebilirsiniz. Evli olan arkadaşlarım. İş hayatınızla alakalı olarak düşünürsem bunu, belki iş yerinde üst düzey patronların birbirleriyle ters düşmesi ve bu kişilerden birinin iş bırakması şeklinde bir duyum alabilirsiniz arkadaşlar. Ve size gelecek buradan güzel bir teklif olabilir. Ve eğer böyle bir şey olursa, hani üstlerden biri giderse falan, burada sizin önünüzün açıldığını görebilirsiniz. Başka iş teklifleri de olabilir tabii, ama işinizle alakalı güzel bir gelişme olduğunu görüyorum. Ve elinize para geçiyor arkadaşlar. Duygusal hayatımıza bir bakalım. Aslında çok muazzam bir yeni ay bu. Geliştirici bir yeni ay. Bir nebze de olsa sizi rahatlatacak diye düşünüyorum. Böyle kalbinizin güp güp beklediği, ay artık olsun dediğiniz bir durum var ilişki içerisinde. Biraz evet, ilişki sallantıda görünüyor açıkçası, ama şansınızın olmadığını düşünüyorsunuz sanki bu dönemde, ki böyle düşünmeniz çok normal arkadaşlar. Geçmişte kalan bir kişiden bahsediyor. Bu kişiden bazı haberleriniz olabilir. Bu dönemde ya siz eşinizden bir haber bekliyorsunuz, ya da eşiniz sizden bir haber bekliyor. Beklenilen bir haber var arkadaşlar. Kız çocuğu olan arkadaşlarım, çok uğurlu bir çocuğunuzun olduğunu söyleyebilirim. Yani kız çocuğu dediğime bakmayın. Kız çocuğundan başka bir deste yok çocukla alakalı. O yüzden bu aynı zamanda hayaller ve ümitler anlamına da gelir. Bu hayalinizin gerçekleşeceğini müjdeler arkadaşlar. Yani çok güzel. Fakat işte bazı arkadaşlar, bazı Akrep Burcu arkadaşlarım bu dönemde bir ayrılıktan geri dönüş alabilirler. Ama deste diyor ki bu geri dönüşe çok prim verme. Çünkü senin enerjilerini açman gerekiyor. Şanssız hissettiğim bir noktada evleneceğin kişiyle karşılaşacaksın. Çok muhteşem bir aşk size doğru geliyor arkadaşlar. Geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Çünkü önünüzde yeni bir aşk var. Çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Evli olan arkadaşlarım evet, biraz sarsıntılı bir dönemden geçiyorlar, ama toparlayacaksınız diye görüyorum. Yani gayet de olumlu çıktı aslında. Evet, yeni açılımlarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bana mailim üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı olurum. Zaten ulaşanlar biliyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.